Bugün sizlere Türkiye'yi derinden sarsan 21 Ocak 2025'te Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen ve 79 kişinin hayatını kaybetmesine, 51 kişinin ise yaralanmasına neden olan trajik otel yangınını anlatacağız. Bu elim olay yalnızca büyük bir felaket değil, aynı zamanda ihmaller zincirinin ne denli yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne seriyor. Bu videoda güvenlik eksikliklerinden ve bu felaketin perde arkasındaki detaylardan bahsedeceğiz. Gelin bu trajediyi hep birlikte inceleyelim. Grand Kartal Otel, 1998 yılında hizmete açılmış ve Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Köroğlu Dağları'nın zirvesine yakın bir alanda konumlanmıştır. Otel, 3200 metrekarelik bir alana kurulmuş ve toplamda 161 odadan oluşmaktadır. Yangının yaşandığı bu otel, 4 yıldızlı bir oteldi. Peki, bu yıldızlar neye göre veriliyor? Türkiye'de otellerin yıldız derecelendirmeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılır. Bakanlık, bir otelin kaç yıldızlı olduğunu belirlemek için çeşitli kriterler üzerinden değerlendirme yapar. Bu kriterler arasında odaların büyüklüğü ve donanımı, hizmet kalitesi, yeme içme olanakları, sosyal ve sportif aktiviteler, güvenlik ve sağlık önlemleri, yani yangın çıkışları, ilk yardım hizmetleri gibi unsurlar bulunur. Peki, yangın konusunda bu kadar ciddi eksikleri olan bir otel nasıl olur da 4 yıldız alabilir? Bu durum, denetim mekanizmalarının ne kadar etkili olduğunu sorgulamamıza neden oluyor. Yangın, otelin 4. katındaki restoran bölümünde başladı. İlk belirlemelere göre, yangına elektrik sistemindeki bir arıza neden olmuştu. Ancak otelin dış cephesinde kullanılan ahşap kaplama, yangının kısa sürede tüm binayı sarmasına neden oldu. Saatler ilerledikçe alevler büyüdü ve otelde bulunan 234 misafir için tehlike kaçınılmaz hale geldi. Yangın ihbarının ardından Bolu'dan ve çevre illerden 30 itfaiye aracı ve 231 kurtarma görevlisi olay yerine sevk edildi. Ancak bölgenin uzaklığı nedeniyle tüm ekiplerin olay yerine ulaşması 2 saati buldu. Bu gecikme kurtarma çalışmalarını ciddi şekilde etkiledi. Alevler içinde kalan otelde 79 kişi yaşamını yitirirken 51 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Felaketin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler arasında otel sahibi, otelin mimarı, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve itfaiye müdür yardımcısı da bulunuyor. Olayın yeterli denetim yapılmadan faaliyet gösteren otel yönetiminin ihmalleriyle doğrudan bağlantılı olduğu öne sürülüyor. Ne yazık ki yangın yalnızca bir kazadan ibaret değildi. Otelde yangın güvenliği açısından ciddi eksiklikler vardı. Alarm sistemleri çalışmıyordu. Yangın dedektörleri yetersizdi. Acil çıkış yolları standartlara uygun değildi. Hayatta kalan misafirlerin ifadelerine göre otel personeli de yangına karşı hazırlıksızdı. Bu ihmaller birçok misafirin otelden çıkamamasına neden oldu. Elimizdeki verilere baktığımızda Grand Kartal Otel yangını, dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları arasında yer aldı. Ancak dikkat çekici bir detay var. Bu listedeki diğer felaketlerin tamamı 20. yüzyılda yaşandı. Peki, 21. yüzyılda teknolojinin bu kadar geliştiği, yangın güvenlik sistemlerinin çok daha ileri bir seviyeye ulaştığı bir dönemde, böyle bir facianın yaşanmasını nasıl açıklayabiliriz? Günümüzde akıllı bina sistemleri, otomatik yangın söndürme sistemleri ve güvenlik protokolleri sayesinde yangınların önlenmesi veya en azından can kaybının minimize edilmesi mümkün. Ancak Kartalkaya'daki bu trajedi, gelişmiş teknolojilere rağmen güvenliğe verilen önemin ve denetimlerin ne kadar yetersiz olduğunu gözler önüne seriyor. Bu durum, yalnızca bir otelin veya bir işletmenin değil, aynı zamanda bir sistemin çöküşünü işaret ediyor. 21. yüzyılda bu tür ihmallerin kabul edilebilir bir yanı yok.
Kartalkaya Otel yangını, teknolojik ilerlemelerden ziyade insan ihmalleri ve denetim eksikliklerinin bir sonucu olarak hafızalara kazındı. Bu da bize, teknolojinin ne kadar ilerlemiş olursa olsun, insan hatasının ve denetim boşluklarının hala büyük kayıplara yol açabileceğini hatırlatıyor. Kartalkaya'daki otelde meydana gelen trajik yangının ardından yetkililer arasında sorumluluk tartışmaları başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yangın güvenliği denetimlerinin yerel yönetimlerin sorumluluğunda olduğunu belirterek Bolu Belediyesi'ni ihmalle suçladı. Bakanlık yetkilileri, otelin yangın güvenliği sertifikasının belediye tarafından verilmesi gerektiğini ve denetimlerin eksik yapıldığını öne sürdü. Öte yandan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu iddiaları reddederek otelin ruhsatının ve denetimlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yetki alanında olduğunu savundu. Özcan, bakanlık kendi sorumluluğunu belediyemize yüklemeye çalışıyor. Yangın güvenliği denetimleri ve sertifikalandırma süreçleri bakanlığın kontrolündedir, şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, yangının ardından yetkililerin sorumluluktan kaçındığını ve birbirlerini suçladığını göstermektedir. Bu trajedi yalnızca Kartalkaya'daki bir oteli değil, tüm Türkiye'yi etkiledi. Olay, yangın güvenliği ve denetim mekanizmaları konusundaki büyük eksiklikleri bir kez daha gözler önüne serdi. Peki suçlu kim? Yangının ardından pek çok kişi otel işletmecilerini, denetleyicileri ya da yetkilileri suçladı. Elbette bu olayda gözle görülür ihmal zincirleri var ve bunların sorumluları adalet önüne çıkarılmalı. Ancak belki de biraz suçu kendimizde de aramalıyız. Modern yaşamda tüketim ve lükse çok fazla öncelik veriyor, güvenliği çoğu zaman son sıralara atıyoruz. 5 yıldızlı otellerde konfor ve lüks detaylarını sorgularken, yangın merdivenlerinin yerini ya da alarm sistemlerinin çalışıp çalışmadığını belki de düşünmüyoruz bile. Bu alışkanlık hem denetleyicileri hem de işletmecileri bu konulara daha az önem vermeye teşvik ediyor olabilir. Bu kültürel öncelik yalnızca bu trajedi için değil, genel olarak toplumun güvenlik bilincini sorgulaması gerektiğini gösteriyor. Belki de bu olay hepimize, yalnızca otel işletmecileri ve yetkililere değil, aynı zamanda bireyler olarak bizlere de güvenliğin önemini hatırlatmalı. Çünkü trajediler, ihmal edilen küçük detayların büyük sonuçlar doğurmasından kaynaklanır. Bir başka dikkat çeken nokta ise, bölgenin özel turizm bölgesi olması nedeniyle, otellerin, misafirlerinin konforu için kar küreme ve kar ezme makinelerine ciddi yatırımlar yapmış olması. Ancak aynı otellerin bölgeye bir itfaiye birimi kurmayı düşünmemesi oldukça düşündürücü. Çünkü yangın riskinin her zaman var olduğu düşünülmeli. Lükse yapılan bu yatırımların güvenlik önlemleriyle desteklenmesi gerekirdi. Bu da bize bir kez daha güvenliğin, tüketim ve konfordan daha fazla önemsenmesi gerektiğini gösteriyor. Bu elim olay, güvenlik önlemlerinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlattı. İhmaller zinciri sadece 79 canı aramızdan almadı. Geride kalan onlarca aileye derin bir acı bıraktı. Peki, bu tür trajedilerin bir daha yaşanmaması için bundan sonra alınan önlemler yeterli olacak mı? Bir daha böyle acıların yaşanmaması dileğiyle.